Günaydınlar efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir moralle, güzel bir güne başladık. İyi ki sizler de varsınız. Allah'ım yarabbim. Çocukların, evdeki çocukların ergenlik çağları da onları çekiyorum. Bir yandan gözlerim orada. Şimdi garip olaylar oluyor memlekette. Dün Uşak Haber'den vereceğim bunu. Uşak Belediye Başkanı'nın çünkü öyle bir gözaltına alınışı vardı ki kadının koynundan çıkardılar adamı. Belinde bir havlu, havlu yani bak bu kadar olur. Hatta böyle blurleniyor. Bakın. Şimdi burada bir sürü kavram kargaşalığı var. Bu adamın yaptığı rezillik. Şimdi bu net konuşalım. Uşak Belediye Başkanı'nın yanında çalışan 21 yaşındaki kızı götürmesinin en rezil iki tarafı var. Üçüncüsü evli olması üçüncü sırada bana göre. Birincisi yanında çalışan, oraya imza atmış, orada kadrolu birinin etinden sütünden faydalanmak. O kız 50 yaşında bir adamla beraber olmaya bayılmıyordur. Muhtemelen gücünü, parasını, imkanlarını kullandırtıyordur o küçücük kıza diye düşünüyorum. Bu birincisi. Çünkü 2 tane sevgilisi varmış efendim. Bir de yetmiyor. İkincisini de söyleyeyim. Bu adamın birden fazla yani birincisi mesleğini kullanması, ikincisi de yaş farkı. Üçüncüsü birden fazla sevgilisinin olması demek ki bu aşık oldum, dayanamadım falan gibi bir şey değil. Dördüncüsü evli olması. Şimdi elle tutulur bir yanı yok bu adamın. 21 yaşında bu kız yanında çalışmasa dersin ki aşık oldu, sapık işte böyle genç çoluk çocuk kızı yaşındakileri sever. Mehmet Ali Erbil vakası dersin. Tamam geçersin. Değil. Ekmeğinin elinde olduğu biriyle cinsel olarak bu şekilde faydalanamazsın. Ama bir de şu var ki bakın boşanma davalarında bile artık zina suç değil. Türk Medeni Kanunu'nda da suç değil. Türk Ceza Kanunu'nda da suç değil. Eskiden kadınlar kocalarını çatır çatır bastırırdı. Giderdi hadi polis, kocam, jandarma orada o kadınla kötü kadın herkes basılır akşam karakola giderler cart curt falan. Şimdi o yok. Ama burada bir şey var ki bu adamı evinden yakalamak yerine iş yerinde belediyede adam her gün belediye başkanı yok olamaz. İş yerine baskın düzenlemek yerine otelin çıkışında yakalamak yerine fuhuş halinde, zina halinde yakalıyorlar arkadaş. Adamın biz kıçındaki minicik havluyu görüyoruz ya, beyni görüyoruz yani. Neden? İşte bu küçük düşürmek, itibarsızlaştırmak ve hadi öyle yakaladın, canın sıkıldı, gittin otelde bastın, o ara müsaittin. Yayma görüntüyü. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Yani bu adamı belediye başkanlığından at, cezası varsa çeksin falan da. Bunlar başka bak. Şimdi cezan varsa yatarsın. Suç işlediysen mahkemeye çıkarsın. Ama kıçını başını servis etmek başka bir hikaye. Çünkü hapishanede yatan insanların da onuru olabilir, ailesi olabilir. Bundan rahatsız olacak çoluğu çocuğu olabilir. Şimdi bu adamın masumiyet karinesini geçelim. Evlatlarını düşünün abi. Ben yarın okula gidiyorum. Babamın göbeği, kıçı her yerde. Şimdi babamın zinası, fuhuşu. Bana niye mal olsun ya? Bundan cinayet çıkar Allah korusun ya. Eğer amacınız bu adamı ilik gibi oradan sıyırıp hapse tıkmak idiyse yapsaydınız ama şöyle değil ya. Buyurun Uşak Belediye Başkanı'nın basılma anları ki yasak böyle. Yani cinsellik nedeniyle basılmıyor bunu bir daha söyleyeyim. Sahtecilik işte zimmete para geçirme cart curt yani doğal genel geçer. Her belediye başkanının gözaltına alındığı hırsızlık iddiaları. Öyle kibarca söyleyeyim. Ama kadının koynunda 21 yaşındaki daha doğrusu çocuğun koynunda basılıyor. Biz böyle izliyoruz adamı. Rüşvet ve ihaleye fesat iddialarıyla hakkında işlem başlatılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ankara'daki lüks otelde iki sevgilisinden biri olduğu öne sürülen belediye personeliyle gözaltına alındı. İki sevgilisinden biri olduğu öne sürülen. Burada yapıştır. İki sevgilisi var demeye getir. Bir, memelerini blurlemek nedir adamın ya? Adamı havluyla yakalamışsın. Göğüslerini Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın Crown Plaza Otel'in 902 numaralı odasında yakalandığı ve gözaltı sırasında yanında 21 yaşındaki Uşak Belediyesi çalışanı S.A. isimli bir kadın bulunduğu tespit edildi.
Otel kaydı bulunmayan genç kadının belediyede aktif SGK kaydının olduğu belirlenirken, saf bulunsa ismin iddiaya göre başkanın 2 yasak ilişkisinden biri olduğu ve hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. İstediğin kadar gözaltı kararı ver, tutukla, hapse at, ne yaparsan yap. Zinanın ve fuhuşun suç olmadığı bir ülkede, jandarmayla polisle basılmadığı bir ülkede, bu adamın eğer suçu cinsel suç değilse bu şekilde bunu servis edemezsin. Kadın koynunda basmana gerek yok. Bu adamı alırsın gayet güzel arkadaşım. Belediye makamında basarsın. Evinden alırsın sabah 5.30-6'da. Değil mi efendim? Bu tamamen itibarsızlaştırma ve bir insanı itibarsızlaştırırken günahsız olan, masumiyet karinesi olan, karısını insan içine çıkaramama, çocuklarını okula, yola, suya, insan içine çıkaramama, ömür boyu biz hamam tellağı gibi bir Uşak Belediye Başkanı hatırlayacağız. Bu adam yarın aklanır, biz fuhuşunu hatırlayacağız ama. Hatırlayacağız. Yani bu yapılmamalıydı. Artık e, bu iş, bakın şey konusunda, geçen şunu fark ettim, onu da söyleyeyim size. Şimdi inanılmaz bir şey daha getireceğim ekranlara da önce şunu söyleyeyim. Dün gözaltına alınanları veriyoruz ya ismen. Ahlak olarak kimi ayıplayıp son 6 aydır, 1 yıldır kimin haberini yaptıysak. Bunda Güzide Duran da var, şey de var. Neydi o işte Güzide Duran'ın şimdiki sevgilisi Beşiktaş eski başkanı da var. Serdar Bilgilis de var, o da var, bu da var. Didem Soydan'ı da var, Duman'ı da var, Yeşil'i de var. Bunların hepsi yasaklı maddeden gözaltına alındı. Ben sadece bu operasyonu yasaklı madde değil, ahlak operasyonu olduğunu da düşünüyorum. Manşetlerden inmeyen isimler birer birer gözaltında farkındaysanız. Şimdi o rap sektörüne gir, bunun içmeyeni yok yani. Gidin bakın kendiniz isterseniz. Ya da bunun babalarına gir, bunun satmayanı yok. Bu sektör bunu ağaçtan toplamıyor herhalde. Kendine göre içen veya bu sektörde çok daha fazla içenler var ki artık damlıyor yani. 60 yaşında kadınlar var bu sektörde bunu kullanan 1000 yıldır ve başkalarını alıştıran. Değil mi efendim? Bilirsiniz, duymuşsunuzdur. Şimdi onlara ceza kesme, onlarla başka anlaşmalar yap, bağış karşılığı falan. Tam olur. Olsun peki. Tamam, sanatçıyı kayıralım. Ama ve lakin sadece bu yasaklı madde operasyonu olsa bu kadar ahlaka gayrimugayir davranan insanların veya gündemden düşmeyen insanların orada olması bir ibreti alem. Bir hani eskiden insanları suçlu bu deyip Orta Çağ'da hapse tıkmak yetmiyormuş. Katrana bulayıp üzerine de tavuk tüyü, kümes hayvanları tüylerini bulayıp meydanda yürütürlermiş. İmparatoriçeleri ya da ne bileyim tahttan düşen bilmem işte Bizans devletinde insanları, soyluları çırılçıplak soyup çıplak ayakla iplere bağlayıp böyle tasmalara şehir meydanında yürütürlermiş. Halk tükürürmüş, aşağılarmış, bağırırmış. İbreti alem, itibarsızlaştırma. Bir daha taht giyse bile veya soyu sopu rahat etmesin diye. Aynı şey yapılıyor şu an. Yani bu adamı ya evli olsun evli olmasın Meltemciğim, çocuğu olsun olmasın, çocuğu vardır diye düşünüyorum. Bakalım, girelim. Evli de olsa bekar da olsa zaten suç değil ki, zina diye bir şey yok yani. Bir belediye başkanının bu adam bundan sonra parasız kalsa bir işe girmeye kalksa biz onu hamam tellağı gibi donuyla 21 yaşında bir kadının koynunda hatırlayacağız yani. Gidip hani bunu makamından da almak vardı değil mi? Boşanmış da olabilir. Boşanmış da olabilir bu adam. Haklısın, 57 yaşında ya. Bir kere her şeyden önce utanması gereken konu 21 yaş, 57 yaş, çıkarın artık. Ben hatırla 36 yaş fark. Mehmet Ali Erbil vakası. 2 sevgili. O da enteresan. Altında çalışması daha da büyük terbiyesizlik. Ee, burada evet bakalım. 3 dönem milletvekili, yani şu an tutuklansın tutuklanmasın 3 dönem milletvekili. Ayda 300 bin lira, ölene kadar maaş alır. Ondan sonra evlatları, çoluğu çocuğu, kız kardeşi ya da çoluğu çocuğu yoksa o alır. Burada dediğim gibi evli olması da değil. Anası babası
İşte etrafındaki her insan, her kişi bu merhaba diyen, oturan, yemek yiyen, onunla bağı olan herkes rezil oldu yani. Buna hak yok. Zina arkadaş, zina için artık insanları katrana bulamazsın. Ahlak ondan mı bozuldu? Zehracığım sen kocana veya sadık olduğun insana şey için mi sadıksın? Hapis yatmayayım ya. O yüzden boynuzlamıyorum ben kocamı. Bu yüzden mi sadıksın canım benim? Yani bu en büyük namussuzluk, sadakat beyinde başlar ya. Zina suç olmaktan çıktı, ahlak bozuldu diyen bir zihniyeti asla kabul etmiyorum. Şimdi ben kocamı veya karımı yani tutuklanırım ayol diye şey yapmıyorsam, boynuzlamıyorsam şimdi namuslu muyum sence? Ahlaklı mıyım sence? Yani çok enteresan bu milletin bu yüzeyselliği. Ürküyorum sizden. Ya da birini şimdi beni alırlar içeri diye öldürmüyorsam çok mu iyi kalpliyim? Allah aşkına cezalarla korkutularak güdülen bir tek hayvanlar vardır. Onların da zekaları insanla kıyaslanmaz. Zina suç olmaktan çıktı, ahlak bozuldu diyor. Ahlak içimizde. Buramızda. Ahlak belediyenin bağladığı, mahkemenin bozduğu bir şey değil canım benim. Yani sen eğer birini aldatmanı mahkeme engelliyorsa ruhi sıkıntı bu. Hani anladın mı? Git aldat daha iyi yani, içinde kalmasın. Çok acayipsiniz ya. Bir insanın neden acaba inanç sistemi, işte akli malik olması, kendi kendini güdülerine sahip çıkması falan önemsenmiyor da ben şimdi beni polis yakalar diye mi başkalarıyla olmayacağım? Enteresan bir ahlakınız var. İnsan kendine sorumludur bunu arkadaş. Ya ne caydırıcılığı, delirmeyin Allah aşkına. Polisten korkup aldatmıyorsanız kendi ahlakınızla ilgili bir durum. Ben bunu yargılayamam. Şimdi gelelim bir başka önemli konuya. Benim burada eleştirdiğim şey bu adamın don paça ve zina halindeyken veya fuhuş. Zina değildir belki, karısının ismini görmedim. Fuhuş halindeyken, fuhuşu da önemli benim için. İnsanlar birbirinden hoşlanıyorsa birlikte olabilir. 40 yaş küçük ve altında çalışan, ekmeğini elinde tuttuğu, iplerini elinde tuttuğu gencecik bir fidanla beraber olması. Onu sömürmesi, yani benim için bu önemli. Şimdi gelelim bir diğer konuya. Arkadaşlar yer gök sarsılıyor çünkü bir şahıs var. Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtı. Hakkında fuhuş ve uyuşturucu operasyonundan gözaltı kararı verilmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nden öyle paylaşımlarda bulundu. Sonra sildi ki. Fakat lütfen can kulağıyla dinleyin. Akın Gürley'i etiketleyerek Adalet Bakanı'na mesajlar attı. Sizinle dün konuştum dedi. Ya sen kimsin? Sen bir firarisin. Kimden bahsediyorum? Akın Can Öncü, Kocaeli'li bir iş adamının oğlu. Adı sık sık Kasım Garipoğlu'nun partilerinde, Didem Soydan'ın sevgilisi, bu en son biliyorsunuz, o da yasaklı madde kapsamında gözaltına alınanlardan. Ondan önce Melisa Döngel, Melisa Döngel'in de sevgilisi, o da yasaklı madde kapsamında gözaltına alınanlardan. Böyle bir paralı, babadan da para kalmış, kendi de böyle yapay zeka, bilişim girişim işleri yapmış, bu işlere girmiş bir adam. Şimdi efendim silinen videolardan bir tanesini getireceğim ekranlara. Birçok kişiye uzanan, kara para aklamaktan tutun da dönen mafya ilişkilerini anlatan bir videosu var. Doğrudur demiyorum, paylaşımıdır diye veriyorum. Sonradan sildiği paylaşımlardan korkup da herhalde. Arkasından da Akın Gürley'i Adalet Bakanı'nı etiketleyerek yaptığı açıklamalar var. O da çok acayip. Dün akşam bak, ben aranan bir insanım, Amerika'ya kadar kaçmışım. Yakalanmıyorum, gözaltına alınmamak için ülkeme dönmüyorum ama şöyle bir açıklama yapıyorum. Dün akşam konuştuk ya Sayın Bakan. Adalet Bakanı'yla cep telefonuyla konuşabilecek kadar da gücüm kuvvetim var, öyle mi? Şimdi bu beyefendi sosyal girerseniz görürsünüz. Yani Google'a yazmanız, arama motoru Chrome'a yazmanız yeterli. Akıncan Öncü diye yazın. 2025 yılında genç bir kızı, yabancı uyruklu iki kızı Monaco'da, Monte Carlo'da bir otele bağlayıp darp ettiği işte dosyaları var. İşkence ettiği, zorla birlikte olmaya çalıştığı. Bunlar sildirilmiş. İşte bu gibi birçok kadına ne bileyim yine şişe çevirmece oyunları var ya meşhur. 12 yaşındalar sanki. O var, bu var, şu var. Bir sürü iddianın göbeğinde bir isim. Ama şimdi Serenay'la aynı kafadayım. Valla Serenay'ın kafası iyiymiş, bana vardıysa Yılmaz. Şimdi dinleyin bakalım. Neler diyor, kimleri suçluyor? Çok enteresan.
Süleymanoğlu Didem Soydan konusu eksik kalmış. 1000 kere beni aradı. Ne olur şikayet etme, yemin ediyorum ben söylemedim. Cihan Şensözlü söyledi, Erdi Çetin'le senin buraya geldiğini, tetikçi Sarı Ayhan arabanın okusunu attı. Ben amcamı aradım, ana avrat sövdüm, nasıl yaparsın bunu benim evimin önünde diye dedi. Lütfen dedi, lütfen, bu $1 milyon da bana ceza kesmiş ya. Ondan sonra ben dedi, lütfen dedi, Londra'da dedi, hani sen konuşabilirsen dedi, yüzde Mandarin Otel'de. 18 Nisan 2025, 20 Nisan'da görüşüldü. Ondan sonra yani haraç vermeyeceğini söyle, ben de araya gireyim. Lütfen kapansın bu konu diye. Ben dedim Allah'tan başka kimseden korkmam. Tamam, Londra'ya mı gitmemiz lazım? Bir de dedi senden bir ricam var. Lütfen dedi jet ayarlar mısın? Ben de dedi 5 kuruş para yok. Bakın kimin hakkında konuşuyor? Şu anda firari yurt dışında. Bakın kimin hakkında konuşuyor? Emir Hacı Süleymanoğlu Didem Soydan konusu eksik kalmış. 1000 kere beni aradı. Ne olur şikayet etme, yemin ediyorum ben söylemedim. Cihan Şensözlü söyledi, Erdi Çetin'le senin buraya geldiğini, tetikçi Sarı Ayhan arabanın okusunu attı. Ben amcamı aradım, ana avrat sövdüm, nasıl yaparsın bunu benim evimin önünde diye dedi. Lütfen dedi, lütfen, bu $1 milyon da bana ceza kesmiş ya. Ondan sonra ben dedi, lütfen dedi, Londra'da dedi, hani sen konuşabilirsen dedi, yüzde Mandarin Otel'de. 18 Nisan 2025, 20 Nisan'da görüşüldü. Ondan sonra yani haraç vermeyeceğini söyle, ben de araya gireyim. Lütfen kapansın bu konu diye. Ben dedim Allah'tan başka kimseden korkmam. Tamam, Londra'ya mı gitmemiz lazım? Bir de dedi senden bir ricam var. Lütfen dedi jet ayarlar mısın? Ben de dedi 5 kuruş para yok. Didem Soydan'la da dedi sevgiliyim. Onunla dedi İstanbulspor Başkanı oldu. Ömer Saral da dedi gelsin. Gidelim dedi şeye. Amcamla görüş Londra'ya. Orada konuşalım. Neyse gittik. Benle görüşmek istemedi. Vermeyeceğimi söylediğim için. Emir gitti geldi. Çözdüm dedi işi. Artık bitsin ne olur, sen de şikayetçi olma dedi. Nedir dedim, nasıl çözdün? $1 milyon yerine dedi 1000 tane dedi kurbanlık koyun istiyor dedi. Yani $1 milyon yine ediyor. 1000 tane kurbanlık koyun. Ben de dedim ki Allah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin için yapacağım hayrı ona mı yapacağım? Bu eski usuldür. Bunların çökme tarzı yaparlar. Şu camiyi sen yap ama benim adamımdan yap. Ben dedim kardeşim, benden bir tane kimse kralı haraç alamaz. Sonrasında beni saat işi yapıyorlar Emir'le. Ali Uzun falan Uzun. Oradan parayı bunlar restoranlarda aklıyorlar bu arada. Burada bakın başkalarını ele veriyor. Ali Uzun, ünlü biliyorsunuz mafya insanı. Hakan Ural'ın üvey kardeşi bu arada. Ondan da haberiniz olsun. Burada bakın. Kendi kaçak şu anda. Gözaltına alınacak. Yakalaması çıkmış. Yine bu yasaklı madde ve fuhuş operasyonunda. Buradan herkese ele veriyor dümdüz. Sonra hepsini siliyor. Bunu yakalayabildik. Şimdi Ali Uzun'la ilgili, mafya ile ilgili ve mekanlarla ilgili iddiaları geliyor. İzide aklıyorlar. Kütüphanenin yerine yapılan terapide aklıyorlar. Bahis paralarını ve uyuşturucu parasını. Bir tane kaşı beyazda aklıyorlar. Ali Uğur'un üstüne oldu. Böyle aklıyorlar. Ben araştırdıkça buluyorum. Yasaklı madde paraların nerede aklandığını söylüyor. Sizler de bulabilirsiniz Masak. Bir de Emir'in saat şirketi var Kanyon'da. Aradı beni orada başında duran Berk Toprak. Ömer Saral'la aynı gün. Bahsettiği isimler de yasaklı madde operasyonunda aranan kişiler. Kendisi de aranan kişi. Yani şöhret değil, film yıldızı değil diye tanımıyorsunuz belki. Ama kendisi de şu anda aranan ve kaçak. Bütün artık diyorum ki bitti dedikçe bitmiyor. Durmuyorlar yani. Ben yapmadım. 1 milyon TL, artık 1 milyon TL'ye düştük. 1 milyon TL vermezsen Emir'e şirketine saatle ilgili yardım. Ondan sonra Emir dedi Ali Uğur Uzun'a söyleyecekmiş. Ondan sonra senden dedi daha büyük 1000 katı araç çıkacak. Bütün o benim çağrılmam
Bunu söyledikten, ben kimseye 1 lira vermem dedikten 5 dakika sonra, 5 dakika demeyeyim, 45 dakika sonra Ali Uzun aradı işte böyle. Ali Uzun, Hakan Aralı'nın ve kardeşi Sarallar denilen mafya örgütünün de yöneticilerinden diye bilinir ve bayağı sektöründe korkulan ve önde gelen isimlerdendir. Şimdi bunu da geçelim. Gece yarısı attığı bazı tweetler var ki Adalet Bakanı Akın Gürley'i etiketleyerek sizinle dün gece konuştum diyecek kadar da cüretkar. Emir o değil. Emir başka bir iş adamı Emir. Sizinle bugün konuştuk bakanım. Bu Doğan Burak diye birini etiketliyor. Fütursuz hala daha yeni konuştuk. Devam ediyor bilginize. Bu gizlilik olan soruşturmaları da ekleme yapıp ulaşıp yazıyor. Adalet içinde kriptolar var sanırım. Doğan Burak isminin bu gizli bilgileri afişe ettiğini söylüyor. Sayın Bakan, ikinci defa benim bir alakam yok diyorsunuz. Sizinle görüşülür görüşülmez. Silinme kararlarının iptalinde olduğu gibi anlamsız şeyler oluyor. Yani kendisi hakkında yapılan olumsuz haberler var ya, kadınları darp etme, işte alıkoyma, işte cinsel ilişkiye zorlama gibi, onları da sildirmişti çoğunu. Onların sildirilmesi de bir dönem iptal olmuştu. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürley'i etiketleyerek burada dediği şey, ya onları da sildirirken iptal ettiler silinmeyi. Yine acayip işler oluyor. Yani torpilim niye işlemiyor ya geliyor bu. Silinme kararlarının iptalinde olduğu gibi anlamsız şeyler oluyor. Benim elimdeki belgelerde miktarına kadar hisseler, rakamlar, bende, borsadaki paranız. Adalet Bakanı'na şantaj yapıyor açık açık sosyal medyadan. Borsadaki paranız bu çeteyle aynı kişilerde. Hayrettin ve Mami'de. Bu kalleşlik durmazsa şu an bizzat içinde örgüt, yargı, medyanın olduğu belgeleri federal savcılığa sunacağım. Amerika'da ve diğer Avrupa ülkelerinde. Yani ne yapıyor biliyor musunuz, şu an çıkmış bizim ülkemizi ve bizim ülkemizin adalet sistemini tehdit ediyor etiketleyerek. Kendisi kaçak ve ülkeye dönerse gözaltına alınacak ve diyor ki benim üzerimden elinizi çekin, yoksa sizinle ilgili belgeleri diyor ben diyor uluslararası platformlara sunacağım. Onların da çok umurumda biliyor musun? Yani Avrupa, Amerika'da gelecek bizi bizim ülkemizde yargılayacak veya bizim ülkemizdeki yolsuzluğa Amerika Trump işini bitirdi. Kendi Epstein vakalarını bitirdi. Diyecek ki o Türkiye'de neler oluyor, oraya bir uzanayım. Onların oğlum hoşuna gider. Onların böyle ülkelerin kendi içlerinde kavgası, dövüşü, kendi kendilerini fakirleştirmesi veya adalet savaşları hoşuna gider. Senin yıkılman, senin zayıflaman onların hoşuna gider. Amerika bırakacak. Kendi poposunu topladı çünkü. Senin 3 kuruşluk işlerinle uğraşacak. Ya nedir? Senin derdin ne? İçmişsin, çekmişsin, kadın dövmüşsün. Hem yurt içinde hem yurt dışında hem Avrupa'da. Monaco'da dosyaların var. 2 tane yabancı kadını odaya kapatıp çarşafla bağlayıp zorla cinsel ilişkiye de zorlayıp darp etmekten mesela. Seni mi dinleyecek Avrupa? Yani sen ülkene çamur atıyorsun oradan langır lungur da seni mi dinleyecekler ya? Yani şu anda bakın, ünlüler için bir şeyler konuşuluyor yani. Biz de kimi biliyoruz, kimi hakkında konuşuyor. İşte Güzide Duran, Fikret Orman, şu bilmem ne şartlı tahliye edildi. Yurt dışına çıkış yasağı getirildi ama diğer böyle içeri alınanlar tam olarak ne halt ediyordu? Onu bilmiyoruz, çok da umursamıyoruz. Çok meşhur değiller. Bu da onlardan. Ama asıl büyük halkları yiyen bunlar. Ünlü meraklısı, ünlü kadın meraklısı. Bak Melisa Döngel. Şu yasaklı madde operasyonunda tutuklanıp yani pozitif çıkmasaydı, gözaltına alınmasaydı iyi bir isim olacaktı. En son Haluk Bilginer'le bir dizi çevirmişti sosyal platformda ve bayağı güzel kadın. İşte Didem neydi soyadı, işte unuttum şimdi. Giyinmiş, o çırılçıplak çıktı, göğüsleri dışarıda, Ramazan günü hatırlayacaksınız. Didem Soydan. Vücudu güzelleşmiş. Önceden yüzü falan da böyle daha varotikti. Şimdi böyle çok güzel bir poz verdi. Hatta o elbiseyi bir daha giydi. Gözaltına alındıktan sonra çıkıp. Ama hani bunları biliyoruz. İşte bak bu Didem Soydan'la da çıkmış. Sonra Didem Soydan'la çıkan başka bir hakkında atıp tutuyor. Yani ilişkiler arkadaşlar, bu sosyetede kadınlar da bellidir. Çünkü her yola gelebilen kadınlar vardır. Her fantaziye gelebilen kadınlar vardır. O yüzden turnike dönülür. Yani benim sevgilimle yarın sen de çıkarsan okey, o da çıkabilir. Çünkü herkes her yola gelmez. Bu
mankenlik de dizi oyunculuğu da bir yere kadar sönersin ya, her dakika para yok ya, geleceğin yok veya garantide değil ya, erkekler ödesin, erkekler yapsın kafasıyla bu adamlardan güzel güzel para hortumlarlar. Aldıran evine arabasını aldırır, aldıramayan kenara köşeye koyabiliyorsa koyar. Çok müptezelse sadece maddeye gider. Bu adamlar da her türlü fantazilerini bu kadınların üzerinde uygularlar. O yüzden de o çember döner. Turnike'ye girer o kadınlar yani. O yüzden bugün onun eski sevgilisi, yarın arkadaşının veya arkadaşının arkadaşınındır. O yüzden hep aynı isimleri duyarsınız. Şununla sevgili, bununla sevgili denilen şey senin benim anladığım anlamda karşılıklı duygusal ilişki değil ki. Seviyorum, ölüyorum değil ki. İşime geliyor, uyuyor. Bu. Şimdi burada da benim elimdeki belgelerde miktarına kadar hisseler, rakamlar diyerek Adalet Bakanı bir anlamda tehdit ediyor. Bu kalleşlik durmazsa şu an bizzat içinde örgüt, yargı, medyanın olduğu belgeleri federal savcılığa bekliyordu, Amerika Federal Savcılığı da seni. Pentagon'a verse. Üşenle Pentagon'a git. Bu şekilde aba altından sopa değil, bayağı açık açık tehdit. Çünkü bu kişiler aynı paraları Amerika'nın USDT'sini kullanarak uyuşturucu silah ticaretinde kullanıyor. Ali Uzun, bak isimleri yazıyor ki oynadığı, yazdığı isimler öyle böyle isimler değil. Aslan Özel Bursalıymış. Ayhan Kurt Samsunluymuş. Yasaklı madde işinde ortak. Sokağa yasaklı madde geçen hafta bile 3 ton getirdikleri Cüneyt, isim veriyor ya burada. Bakın burada belli ki bu adam bir şeyler biliyor arkadaş. Ben ahlaksız biriyken bu haram işlerde elime binlerce belge, resim geliyorsa siz devlet olarak neden bir şey yapmıyorsunuz? Yine bakanı etiketliyor. Yani madem ben ahlaksızım, benim elime bu adamlarla ilgili, bu mafyalarla ilgili bu kadar bilgi geliyor, sana gelmiyor da mı bir şey yapmıyorsun diye baya baya Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı'nı Amerika Birleşik Devletleri'nden tehdit ediyor efendim. Daha doğrusu şantaj yapıyor. Ve bu hesaplar kapatıldı, bu paylaşımlar silindi zannediyorum. Bunlar enteresan. Şimdi gelelim, Hande Erçel de götürüldü adli tıpa. Bu arada Hakan Sabancı'nın ifadesi alındı. Bu çok önemli. Hakan Sabancı, Hande Erçel'i tanıyorum dedi. Bir zahmet be Hakan. Hayret, itiraf ettin mi ya? Annen izin verdi mi? Neyse, Hande Erçel'i tanıyorum dedi. Hande Er... Şşş, şşş. Çok özür dilerim. Yavru kediler tehlikede. Ore. Bir olaya el koymak gerekecek mi? Özür diliyorum efendim. Hande Erçel'i de tanıyorum dedi. Hande Erçel'in öyle bir çıkışı var ki, o kadar gergin ki adliyeden. Şaşırttı mı? Hayır. Bu arada bakın, diğer bir kız var. O da pek normal değil. Hakan Sabancı'nın efendim ifadesinde öyle bir konuşuyor ki, yani Hakan Sabancı diyor ki bu kadın bana takıntılı, ben bunu uzaklaştırma aldım, aman diyeyim bunun bir söylediğine inanmayın diyor bu arada. Aygün isimli şahıs, bunların hepsi aynı şeyin içerisinde. Bir gece görüştük, beraber olduk diyor. Yani şunu demek istiyor, Aygün isimli kızla tek gecelik ilişki yaşadım. Hande Erçel benim işte tanıyorum. Hande Erçel yanımda içmedi. Diğerinin de diyor söylediklerini aldırmayın benim hakkımda olumlu olumsuz. İftiradır. Çünkü diyor bir gece görüştüm ama beni arıyor. Uzaklaştırmaya kadar iş gitti diyor. Bu kız. Çok kız var. Benzemiyor. Estetik yaptırıyor zaten. Görünüşü bir şekilde halledilebiliyor. Herkes burnunu kısalttı, dudaklarını şişirdi, elmacık kemiklerini yaptırdı, çenesini yaptırdı, dişlerini yaptırdı. Hepsi aynı tip oldu yani. Dolayısıyla sorunun cevabı bende değil, gidin ona sorun. Şimdi Hakan Sabancı eski sevgilisini ihbar ettiği söyledi ya, bu kız eski sevgilim değil bir gecelik ilişkim diyor Türkçesi. Evin orta katında beraber olduk diyor yani Hakan Sabancı da. Sonra kafayı bana taktı diyor. Ben uzaklaştırma bile aldım diyor. Ama diyor Hande Erçel diyor ne benim yanımda böyle bir şey kullandı ne ben onun yanında, böyle bir şey yok. Bu kadını da bilmem, tanımam, etmem, bir gün gördüm. Benim sapığım diyor yani açıkça. Bu kız da şurada bile yani Hande Erçel bana benzemek için estetik oldu diyor.
Enteresan. Yani arkadaşlar ne bu ya, mide bulandırıcı ya. Bakın ondan sonra bu kızlar, bu kızcıklar köprülerden atlıyor ya. Çünkü özendiği Hande Erçel orada milyonlarca paranın içinde yüzüp jet set bir hayat yaşayıp kırmızı halılarda yürürken kendisi bir gecelik kadın diye adlandırılıyor. Psikoloji nereye kadar kaldıracak bunu? Ya bu kolay para yüzünden ne kadar daha can harcanacak bu ülkede? Feci. Evet, bu kız için kaç tane yıllardır Hakan'la ilgili konuşuyor. Hakan Sabancı'yla ilgili kaç tane diyor benim diyor uzaklaştırmam var diyor. Evet, bu konuda da Hakan Sabancı'na ihbar edenin bu şahıs olduğu söyleniyor. Hakan Sabancı da diyor ki bunun bana diyor şeyi olduğu için, takıntısı olduğu için diyor beni ihbar etti diyor. Şimdi bakın başka ne paylaşalım diyeceğim. Güzel bir haber paylaşmak istiyorum artık varsanız. Binnur Kaya benim Türkiye'de en sevdiğim kadın oyuncu. Dümbüllü ödülünü aldı ve gözyaşlarını tutamadı. Bu çok önemli bir şey bir kadın için. Hemen veriyorum efendim. İzleyelim. Müthiş, mütevazı ve tatlı bir kadın. Evet. Hocam. Hocam Sen çok daha fazlalarına layıksın. Bunu güle güle en güzel yerine koy. Orada da ağladı, şimdi de ağlıyor. Başka Bak ödül töreninde konuşamaz Binnur Kaya. O kadar özel ve ince bir ruh ki. Yani o kadar da yetenek ki bak. O Şahika Esengürleyen, o kırmızı odadaki aklı başındaki psikiyatr. Binlerce yani bak rolden role girebiliyor. Bazı insanlar vardır. Kıvanç Tatlıtuğ da öyle. Diğerleri de aynı rol abi. Yakışıklı jön, racon kesen. Budur. Ama Binnur Kaya zengin, şımarık, çılgın kızı da oynuyor. Dramatik birini de oynuyor. Dilber Alay'ı da oynuyor. Gidiyor ne bileyim psikolog, psikiyatrı da oynuyor. Gerçek oyuncu bu. Kendini oynayan değil. Rolden role girebilen. Bu hatta şu anda oyuncular dünyasında tartışılıyor. Her neyse. Ama git mesela kameraların dışında bir yerde Binnur Kaya ile konuşmaya çalış. O kendine güvenli, o yüksek, o sahnede kameranın önündeki o şey kadın gidiyor. Böyle mütevazı, böyle efendi, böyle diye konuşan, inanılmaz kalender, çekingen, o da Ankara kökenli. Bizim karşı sitenin çocuğu. Ankara'dan sağlam insanlar çıkıyor yani. Yani hepsi. Ben Müjdat Gezen de öyle mesela. Yani çok tebrik ediyorum ben. Gerçekten çok doğru bir karar olmuş. Bu aralar yok. Bir ara vermeye karar vermiş oyunculuğa. Gonca Lusateri de inanılmaz yetenekli. Yani ama Binnur Kaya benim için insan olarak ve hayvansever olarak da çok 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 özel. Başka bir şey daha paylaşacaktım. Unuttum. Gitti mi acaba diye düşünüyorum. Binnur Kaya çok mu yaşlandı? Kim diyor onu, o terbiyesizlik kim yapıyor ya? Binnur Kaya çok mu yaşlandı? Oğlum yaşı 90 olsa ne olacak? Diziler veya filmler nereden ilham alır? Hayattan. Senin anan kaç yaşında? Binnur Kaya 50, hadi 55 olsun. Annen kaç yaşında senin? Gerçek hayatta varsa eğer veya teyzen veya baban ölsün mü? Yani diziler gerçek hayattan veya filmler ilham alan şeyler olduğu için ve gerçek hayatta da 50 yaş üstü hayatta olduğu için biz oyuncuların 40'ını geçenini öldürelim mi? Nasıl sığ zihinler ve beyinler ülkesindeyiz biz arkadaş? Yaşlandı diye oyunculuğun bittiğini iddia eden insanlar var burada ya. Yaşlı insanları oynayacak kimse kalmasın mı dünyada? Millete bıyık sakal takıp ağartalım mı? Varoş varoş, müsamere gibi. Zihninize sağlık ya, ne diyeyim ben arkadaş ya, kimlere yayın yapıyorum. Vallahi bunlar beni soğutuyor biliyor musunuz ya? Hakikaten. Hande Erçel'in ifadesini okuyacağım bu arada. Vallahi bak yayın yapmaktan soğutuyorsunuz böyle. Binnur Kaya gibi güzelliğiyle, fiziğiyle, bacaklarıyla, poposuyla meşhur olmamış harbi bir oyuncuyu yaşlandı diyecek kadar sığ olan izleyici kitlesini çok özür dileyerek istemiyorum ben ya burada.
Yani hiç yaşsız ve karakter oyuncusunu yaşlandı diyorsunuz ya. Gerçekten beni takip etmeyin arkadaş. Vallahi ihtiyacım yok sizin beğeninize falan ya. Ya ben hakikaten belli bir zekaya yayın yapmak istiyorum. Müsaade ederseniz kendi kanalımda. Şimdi siz anca böyle reyting için çıtır kızların veya çıtır adamların saçını başını müsamere gibi yılbaşı ağacı köpüğü sıkarak yaşlandırıldığı filmleri izleyin. Ağzınızı açın bakın arkadaş. Gerçek oyuncuları bizlere bırakın. Haftaya Haluk Bilginer'in oyununa gideceğim. Baba oyununa gideceğim. Güzel yerden bilet buldum. Hande Erçel diyor ki hayatımın hiçbir döneminde yasaklı madde kullanmadım. Sağlıklı yaşama işim gereği de dikkat ederim. Ayrıca Hakan Sabancı da yasaklı madde kullandığını hiç görmedim. Birbirleri için bu konuda olumlu konuşuyorlar. 13 yıldır ekranların önündeyim. Etkileyebileceğim bir kitlenin olduğunu farkında olmam nedeniyle yaşantıma hep dikkat ettim. Herkese örnek olmaya, ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım ve çalışıyorum. Aynı şekilde Hakan Sabancı da onu Ayşenur böyle böyle yavrum senin de yetmiyorsa sen de git. Beğenmiyorsan git Ayşenur. Terk et. Gerçekten belli bir zeka yayın yapmak istiyorum. Şimdi ben seni zorla evine girip Kanal D gibi ana haber majör kanaldan yayın yapmıyorum. Sen benim kanalımı arayıp buluyorsun. Çirkin buluyorsan gitmekte çok serbestsin. Seni zorla tutan yok. Yani parmağın burada, tuş burada. Git. Git. Yani bana bir karakter oyuncusu yaşlandı diyen insan beğeni falan atmasın ya. Oralara inmek istemiyorum. Şimdi gerçekten çünkü onların beynine yayın yapan ve çok para kazanan yerler var. Bir sürü insan bak benim burada gariban gariban 138 bin takipçim var. Bir sürü insanın birkaç milyon var. Varoş varoş yayınlarını yapıyorlar. Avize küpelerini takıyorlar. diye. Açın izleyin abi. Ne olur. Beni değiştirmeye kalkacağınızda size hitap eden yerlere gidin. Ben niye hitap tarzımı değiştireyim burada? Arkadaş. Meraklısına bak. Burada ne yazıyor? Seda Akgül'e meraklısına. Değil mi? Meraklısına iş yapıyorum ben burada. Hatta meraklısına başka bir iş daha yapıyorum arkadaş. İşte böyle insanlarla daha az karşılaşıp daha kaliteli insanlarla daha sık karşılaşmak istiyorsanız kültür, sanat, kitap kulübü, felsefe kulübü, arkadaşlık böyle birbirimizle konuşup her akşam Zoom toplantıları, oyun sahneye koyuyoruz. Realde buluşmalarımız var her şehirde. Şu an üye sayımız zannediyorum iyiye gidiyor. Bekleyen de bayağı üye var. Buradaki formu doldurup belli bir eğitim arıyoruz efendim. En önemlisi de aynı düşünce tarzı. Yani aydın, herkesin yani en önemlisi benim istediğim kendinin en iyi hali olmaya yemin etmiş. Bir gün önceki halinden bir adım daha iyi olmaya yemin etmiş. Başkalarıyla değil kendini kendiyle kıyaslayabilen, üslubuna dikkat eden, net, saygılı, sevgili ve en önemlisi bilgili, kültürlü sadece okuyarak değil, sindirip hayatına uyumlayarak bunu ortaya çıkmış insanlar birbirini bulsun. Her gün 2 cümle birbirimize öğretsek yetiyor bize. Bir gün bir Zoom toplantısı olunca özlüyoruz. Hayırdır bugün bir şey öğrenemedik diye yani. Sizleri de bekleriz. Buradaki formu doldurursanız efendim ben tek tek arıyorum. Birkaç gün sürebilir kendim aradığı için. Ya da Gamze Hanım arıyor. O da koordinatörümüz. Birkaç gün sürebilir ama mutlaka arıyoruz. Bekleriz. Aynı çemberin etrafında buluşmak için. Ayon zaman çemberi demek. Dostluk çemberi. Sonsuz. Sürekli bir felsefe, bir kültür. Çok önemli isimler de var grubumuzda. Yani hocalarımız var, siyaset hocamız var, psikiyatrımız var, hukuk hocalarımız var. Onlar üye ve çok şey öğreniyoruz. Lütfen gelin. Hepinizi bekliyorum. Gelin efendim. Ne yanlış anlaşıldı çocuğum? Karakter oyuncusuna yaşlı diyecek Binnur Kaya'yı yaşıyla veya fiziğiyle ölçecek kafayı ben istemiyorum. Tekrar söyleyeyim azaltın sayıları gidin ya. Beğendiyseniz beğeni, beğenmediyseniz ne yaparsanız yapın. Ama lütfen beni veya benim gibi sesleri duymak istiyorsanız buradaki sayı bana para getirmez. Buradaki tıklama beğeni getirebilir belki ama 3 kuruşu geçmez. Öyle reklamlar, içerikler, sempatik de değiliz ya böyle falan. Kolamı da içiyorum. Yapmıyoruz ya burada. Kahveme gelin falan. Değiliz yani. Entelektüelliğe az reklam gelir. O da önemli değil. Parasından dolayı değilim. Ama burada güçlü olup da söyleyebildiklerini söylemek, fikir
Karşılıklı fikir alışverişi önemli benim için. Burada olmamızı istiyorsanız bizi güçlendirin efendim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hiçbir şey, ben eleştiriye geliyorum. Bu eleştiri değil ki. Eleştiri bana mı yapıldı da eleştiriye gelemeyeyim? Binur Kaya'ya eleştiri yaptınız arkadaş. Ben kendimi mi savunuyorum burada? Eleştiri bana yapılan bir şeydir ki ben savunurum kendimi. Kompleksliyimdir mesela. Bana yaşlandı dersin. Ben yaşlanmadım diye ben kendimi savunursam eleştiriye tahammülü yok diyebilirsiniz. Ben Binnur Kaya'yı savunursam bu kadın değer yargılarını savunuyor. Bir takım gerçeklikleri savunuyor. Sanatı savunuyor. Kaliteyi savunuyor dersiniz ancak. Eleştiri tahammülü yok diyemezsiniz. Onu diyen de gitsin. İşte kapı, işte sapı. Ve bu lafı siz de özel hayatınızda sık sık kullanmayı deneyin. Hafiflediğinizi hissedeceksiniz. Sonuçta tohumuna para vermedik. Hoşça kalın.